Evet, merhaba arkadaşlar. Developer Reaction kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Kimi dinleyeceğiz bugün? Tabii ki Low Bites dinleyeceğiz. Low Bites'ın Outstanding Power albümündeki eee 12. şarkı olan One Will Remain isimli parçayı dinleyeceğiz. Ve sonrasında da albüm değerlendirmesine geçeceğiz. Hatırlarsanız The Castaway şarkısını dinledikten sonra bu albümün değerlendirmesini yapacağız. Bilgisi sanırım başka reaktörlerin de kulağına gitmiş. Birkaç tane öyle yapan gördüm ama keşke dillendirmeseydim. İlk ben yapmış olurdum. Neyse bakalım bu sefer bizi hangi duygusal ve teknik labirentler bekliyor. Hazırsanız başlayalım. Çaylar kahveler hazırsa tabii ki. Evet, başlamadan özür diliyorum durduğum için. Orkestral ve snare layer ile başladık. Şarkı hemen sert bir giriş yapmak yerine önce epik bir atmosfer kurdu. Miyako'nun klasik müzik geçmişini, şarkının genetiğine nasıl işlediğini daha ilk saniyelerden net bir şekilde hissettik diyebilirim. Devam edelim. Şöyle biraz geri alacağım, kusura bakmayın. Ve işte patlama geldi. Aa, vah. Why do we give our hearts into the deep? In Aa, I die like the cats our soul. Pages never going, causing out of pain. On that ground, if that's the spirit will yearn. Tears came from my harmaya bak. will. We're taking some love. The only way for us to live. How to keep the pain. Holding on, and I will pass the day. Stay with you. One for the world. Aa, The one. Our time is shining bright. We are the ones who never surrender. Nothing to fear from us now. You are the one, and I am the one. Our faith is growing and we will stand with your voice inside me. My soul never dies. aa. Çok özür dilerim. İkinci kısım başlamadan tekrar durdum. Davulun girmesiyle birlikte tonun ne kadar gövdeli olduğunu fark ettiniz mi? Yani o bas gitarın alt frekansları dolduruş mükemmel. Dikkat edin, riffler teknik karmaşıklıktan çok ağırlık ve groove üzerine kurulmuş. Ve Asami'nin vokali girmesiyle birlikte parça o görkemli havasına tam olarak büründü diyebiliriz. Biraz geri alacağım. Tekrar dinleyelim olayı, olur mu? Ah, wow. Wow.
Wow! Harika. Ah, Time circles round and when sorrow returns, Asami, Asami, Asami. knowing battle will find me. No matter how much shadows fall in my heart, yonder will lead to one casting someone true. Ses aralığına bakın. Heart remains in my brain. One for the world and one Ah, for the world. Our time is shining bright. We are the ones who never surrounded. Nothing to fear and more is found. You are the world and I am the world. Our faith is all we need. And where we stand with your voice inside me, night soul never dies, and we will ah. Çok özür dilerim. Orayı bir daha dinleyeceğiz. Durdurduğum için kusura bakmayın. Köp vokalin e, dinamik ses aralığına bakar mısınız? Asami burada sesini çok kontrollü ama bir o kadar da güçlü kullanıyor ve arka plandaki kora vokaller açıkçası şarkıya stadyum marş havasını katmış. Her enstrüman birbirine saygı duyarak, bakın saygı duyarak diyorum, hiç kimse kimsenin önüne geçmeden mükemmel bir şekilde ilerliyor. Asami kısmını bir daha dinleyeceğiz. Kusura bakmayın bunun için. Şarkı bitmiş ama yani şöyle geri alacağım. Özellikle şuradan sonrasını. Dinleyin. Ah, ah. Fami. Wow. Mükemmel bir şarkı dinledim. Solo bölümü harikaydı. Asami'nin sesi harikaydı. Miyako ve Midori'nin o meşhur twin gitar uyumu yine devredeydi ve sweep picking ve legatolar öne çıkmıştı. Prodüksiyon kalitesi harikaydı. Bas yürüyüşünü duydunuz mu? Fami diyorum ya bu albümde aldı başını gidiyor tek başına. Yani o groove'u yakalaması şarkının enerjisini bir tık daha yukarı taşıdı açıkçası ve sadece bir metal parçası değil adeta bir kahramanlık hikayesinin son perdesi gibiydi şarkı. E, grubun 2026 sound'unu tamamlayan modern prodüksiyonla klasik becerilerinin birleştiği görkemli bir şarkı olmuş. Son kapanış şarkısı. Ve dediğim gibi şarkının adından anlaşılacağı üzere ayakta kalan tek kişi olma veya direnç temasını yüksek bir tempo, epik bir müzikaliteyle işlemişler. Gayet de güzel yapmışlar bu arada. Epik heavy metal, senfonik metal ve neoklasik metal öğelerinin baskın olduğu bir şarkı dinledik. Low Bass imzasını taşıyan bu parça neoklasik metal estetiği ile
modern power metal, üretim anlayışını birleştiren güçlü bir anten, yapısı üzerine kurulmuş gibi bir şarkıydı. Orta üst tempoda ilerleyen istikrarlı ritmik, akışıyla hem melodik hem de agresif, unsurlar içeriyordu diyebiliriz. Dengeli bir şekilde sunulmuş bu unsurlar bize ve, kompozisyon dinleyiciyi sürekli ileri taşıyan, liner bir enerji kurgusuna sahipti diyebilirim. Özellikle nakarat bölümlerinde de dediğim gibi kolektif bir, vokal hissiyle epik bir karakter kazanmış diyebilirim. Parça boyunca sabit, kontrollü ve bir tempo yapısı kullanılmış. Haruna tarafında icra edilen davul partisyonları dinamik çeşitliliği çeşitlilik yarattı diyebiliriz. Double bass kullanımı, şarkının temel itici gücünü oluştururken tom geçişleri de dediğim gibi senkoplu vurgu değişimleri bölümler arası tansiyonu yükseltti diyebiliriz Haruna tarafında. Özellikle köprü ve koro öncesi geçişlerde, ritmik yoğunluk dediğim gibi arttırılarak şarkının dramatik yapısı güçlendirilmişti. Eee, Harmonize lead, yapılar klasik heavy metal geleneğini neoklasik süslemelerle birleştirmiş. Miyako ve Midori arasındaki dediğim gibi twin gitar yaklaşımı parçanın omurgasını oluşturuyordu diyebilirim. Solo bölümlerinde de dediğim gibi alternate picking ve legato teknikleri belirgin bir şekilde öne çıkarken sweep arpejler melodik yoğunluğu arttırıyordu diyebiliriz. Riff yapıları ise keskin, eee, atak karakterine sahip Palmut heavy metal estetiğini modern tonlarla birleştiren bir formdaydı. Bu yapı şarkının, hem agresif hem melodik yönünü aynı anda taşımasını sağladı diyebiliriz. Fami tarafında da mükemmel bu albümde biliyorsunuz Fami aldı başını gidiyor dediğim gibi. Fami tarafında da dediğim gibi icra edilen bas hatları yalnızca ritmik destek unsuru olarak değil, aynı zamanda harmonik, dolgu elementi olarak da işlev görüyordu. Özellikle nakarat altı yürüyüşlerde bas hattı gitar harmonilerinin altını doldurarak mix içerisinde gövde kazandırıyordu diyebiliriz. Orta frekans geçişlerinde duyulan melodik kaçışlar parçanın teknik derinliğini detaylandırdı diyebiliriz. Ve Asami bu parçada mükemmeldi yine. Biliyorsunuz ben onun sesini çok seviyorum. Yine geniş bir vokal aralığı ve kontrollü bir şekilde kullandı bunu. Göğüs ve kafa açısı geçişlerinde akıcı ve özellikle nakarat bölümlerinde o güçlü, bir belt tekniğiyle dramatik bir etki yarattı diyebiliriz. Vibrato kullanımı şarkının duygusal yoğunluğunu teknik ve bir disiplin içerisinde dengeliyordu ve vokal melodileri dediğim gibi melodilerinin akılda kalıcılığını güçlü bir şekilde sağladı diyebiliriz. Nakarat geçişleri, nakarat bölümü koro hissi veren vokal katmanları ve melodik yükselişleriyle şarkının en akılda kalıcı kısmıydı diyebilirim. Antem karakteri de tam anlamıyla burada ortaya çıktı diyebilirim. Dediğim gibi Midori ve Miyako karşılıklı ilerleyen finalde birleşen solo yapısı da teknik senkronizasyonu ve, müzikal uyum açısından parçanın zirve noktalarından bir tanesiydi. Solo öncesi, ritmik bölümde özellikle yoğunluğu artırarak, kademeli olarak artırarak dinleyiciye, çözülme anına hazırladı ve dramatik geçiş etkisini güçlendirdi diyebiliriz. Şarkı anlatım olarak güçlü bir tematik, çerçeveye sahipti, açıkçası. Direnç, yalnızlık ve ayakta kalma fikrinin epik, metal diliyle, birleştiren bir yapı sunuldu. Teknik açıdan bakıldığında da gitar işçiliği, ritmik istikrar ve vokal kontrolü üzerinden ilerleyen bu kompozisyon, işte Low Bites'in dediğim gibi stilini, karakteristik öğelerini koruyarak modern bir üretim yaklaşımıyla birleştirmiş diyebiliriz. Mükemmel bir şarkıydı. Kızlar yine üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Bize de onları takdir etmek ve onlara saygı duymak düşüyor arkadaşlar. Harika bir albüm. Mükemmel çeşitliliği olan bir albümdü. Keyifli bir, şarkıydı şu an dinlediğimde. Dediğim gibi bir sonraki aşamada da, bütün bu albümü değerlendireceğimiz videolara geçeceğiz. Keyifli bir videoydu dediğim gibi. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Sonraki videoda tekrar görüşelim olur mu? Hoşça kalın.